Teşekkür ederim. Ne demek, ben hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim ayrıca. Evet, adaylık aslında birden ortaya çıkan bir şey değildi. Ben adaylığı daha önceki yıllarda da düşünmüştüm ama hep böyle yönetim kurulunda benden daha duayen isimlerin olması sebebiyle kendimi geri plana çekmiştim. Rahmetli Ömer Fitoz'un başkanlığı döneminde de böyle bir niyetim vardı. Başkanımla görüşmüştüm. Başkanım, siz aday olmayacaksanız ben aday olmayı düşünüyorum demiştim. Ama o aday olunca ben tabii ki bir yönetim kurulu üyesi olarak etik bulmadığımdan kendimi geri çekmiştim. Başkanımıza karşı aday olmamıştım. Daha sonraki yılda yine İsmail Başkanımla aynı konuşmayı gerçekleştirdim. O da yine ikinci dönem aday olduğunda ben yine kendimi geri çekmiştim. Ama bu dönem artık geri çekmenin anlamı yok. Ben yönetim kurulu üyesi değilim ama kent konseyini en iyi bilenlerden biriyim. Yerel Gündem 21 projesi kapsamında zaten e, tanıştım bu camiayla ve Yerel Gündem 21 projesinin gerçekleşirken, biliyorsunuz bu bir Avrupa projesi. O zaman Çevre Grup Başkanlığı, Çevre ve Sağlık Grup Başkanlığı yaptım. O zamanki dönemde yaptığımız çalışmalarla da yine fark yaratan işler gerçekleştirdik. Mesela gönüllü zabıtayı kurduk ve gönüllü zabıta projesi Yunanistan'dan da çok ilgi çekmiş ve davet almıştı. Ve ilimize gönüllü zabıtalık projesiyle bir Ankara'dan birincilik ödülü almıştık. Biliyorsunuz bizim bu Gazi Paşa Köprüsü'ndeki yaptığımız boyama çalışmaları, Gazi Paşa'sı kaldırım boyama çalışmaları, çevre düzenini için en güzel balkon yarışması, en güzel sokak yarışması, bunları gerçekleştirdik. Egzoz gazına hayır kampanyası başlattık. Bisikletlerimizle tüm kadınlar e, Dünya Çevre Günü'nde yürüyüş gerçekleştirdik. Böyle böyle küçük küçük farkındalıklar yaratmıştık. O zaman işte naylon poşete hayır, bez torbayı gündeme getirdik. Onun için marketlerle konuşma yaptık. File örme kursları, bu gibi çalışmaların içerisinde her zaman olmuştuk. Kent Konseyi kurulma aşamasında da kurucularındanım ve orada da çok emeğimiz oldu, birçok arkadaşımız gibi. Ondan sonra da Kent Konseyi kurulduğu zaman Kent Konseyi Başkanı, Kadın Meclis Başkanı olarak görevime devam ettim. 15 yıl Kadın Meclisi Başkanlığı görevimi yüzümüzün akıyla yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik ve tamamladık. Bu süreçte çok güzel projelere imzalar attık. Bunlardan biri Bunları Kocalarımıza Anlatın projesi ki bakanlık bunu OK'ye 45 dakika mola adıyla gerçekleştiriyor. Kanser taramasını gerçekleştirdik ilimizde. Yaklaşık 5000'e yakın kadına meme muayenesi, simir testi yaptırdık. Bu Türkiye'de bir ilktir. Ondan sonra kadın insan hakları eğitimi, köy köy, mahalle mahalle gezdik. Bunları verdirttik. Kadınlara haklarını öğrettiğimizde kadınlar bunları bizim eşlerimiz bulmalı dediği zaman da biz şöyle yaptık. O zaman bunları bizim kocalara anlatmamız gerekiyor dedik ve bunları kocalarımıza anlatın projesiyle kahvehane kahvehane gezdik. Tabii burada çok önemli işbirlikçilerimiz, ortakçılarımız vardı. Bunlardan biri Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Biz güzel, sağlam bir sac ayağıyla bu projeyi çok güzel gerçekleştirdik ve farkındalık yarattık. Aynı ekiple Çocukluğumu Çalmayın projesiyle çocuk gelinlere, damatlara hayır dedik. Bunu da yine Yalova Berberler ve Kuaförler Odası, Yalova Terziler ve Konfeksiyoncular Odası ve federasyonları ile birlikte yine ortak bir proje geliştirdik ve bu projeyle de Türkiye'de ilk defa Yalova'da 18 yaş altı çocuklara gelinlik, damatlık, saç tıraş, makyaj, hiçbir şey yapılmaması üzerine anlaşma yaptık. Broşürler basılarak bu iş yerlerine
18 yaş altına bunlar yapılamaz diye duyurular yapıldı. Bu kartopu gibi tüm illere yayılan bir proje oldu. Çok ses getirdi. Bunun haricinde farkındalık yaratan çalışmalarımız var ki her hafta kadınlarımıza farkındalığımızı, kapasitemizi arttırıyoruz projesi kapsamında. Zaman zaman kurum müdürlerimiz, zaman zaman STK başkanlarımız, zaman zaman doktorlarımızla bir araya gelerek kadınlarımızı bilgilendirme, bilinçlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Sadece kadınlar değil, okullarda yaptığımız çalışmalarla, çünkü skolyoz hastalığının çok fazla olduğunu görmüştük. Tüm okullarımızda bir fizyoterapistle birlikte Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün paydaşlığıyla skolyoz hastalığını nasıl fark edebiliriz? İlk farkındalığımız nasıl olur? Bunu çocuklarımıza anlattık. Eve gittiğinde anneleriyle, aileleriyle bunları fark ettirdik. Yalova'da 3 okula kütüphane kazandırdık. Bir tutuk evimiz var biliyorsunuz. O tutuk evine de bir kütüphane kazandırdık ve orayla da yine çok güzel çalışmalarımız oldu. Mutluluk Söyleşileri adı altında köy ve dezavantajlı mahallelerde psikolog arkadaşımızla birlikte yaptığımız toplantılar oldu. Bunlar da çok önemliydi çünkü hakikaten gülmeyi unuttuk, depresyona girmeye başladık. Halk, insanlar birbirinden uzaklaşıp yalnızlaştı. Biz yeniden bu kültürü canlandırmak için bir şeyler yapmaya çalıştık. Suyumun Yolculuğu projesi var ki bu gerçekten çok önemli. Dünyada su sıkıntısının olduğu bir zamanda suyun tasarruflu kullanması için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bunu biz büyükler her ne kadar öğrenirsek öğrenelim, geç alışkanlıklar biraz zor ediniyor. Önemli olan küçükken bu alışkanlıkları edinmek. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşil Körfez Su Birliği, belediye ve il özel idare ile bir proje geliştirdik. Bu projede de çocuklarımızı Yeşil Körfez Su Birliği'ne götürerek suyun musluğumuzdan akana kadarki sürecini gösterdik ve suyun tasarruflu kullanılması için neler yapılması konusunda eğitimler aldırdık. Ve bu projemiz, bu protokollerimiz devam ediyor. Bu sağlık taramaları, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar ve bunun gibi birçok proje. Yani kısa başlıklar altında böyle kısacık zamanda hızlı ancak bu kadarını hani size anlatabilirim ki, ama o kadar çok ses getiren şeyler yaptık ki mesela Gölge Meclis kurduk Yalova'da. Gölge Meclis Yalova'da ve Ankara'da sadece 2 ilde bir proje kapsamında kuruldu. Biz bu Gölge Meclis'te Bulgaristan'a davet edildik ve Bulgaristan'da bazı çalışmalar yaptık. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, belediye başkanları, rektörlerle görüştük. Onların, çünkü Bulgaristan'da kadın yönetici sayısı çok fazla. Orası bizim için çok önemliydi. Orada bir çalışma gerçekleştirdik ve bizim genel sekreterimiz döneminde Hasan Soygüzel'le yapmış olduğumuz bir çalışma var ki o da çok güzel. Rakamlarla Türkiye'de kadın. Evet, kadın hayatın her alanında ama karar alma mekanizmalarında nerede, yönetici statüsünde nerede? Bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bu da gerçekten çok faydalı, çok öğretici bir çalışma oldu. Bu çalışmanın sürecinde de zaten biz birçok illerden davetler aldık. Bu yaptığımız çalışmaların hepsi bizim için birer davet konusu oldu. Üniversitelerden, illerden, şu anda bir anda aklıma gelen Kocaeli Üniversitesi, Kayseri Dicle Üniversitesi, Adana, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, birçok ile bu projelerimizle ilgili davetler aldık ve konferanslarda, sempozyumlarda projelerimizi anlattık. Bunlar hepsi birer örnekti ve bu örneklerin daha da çoğalmasını diliyoruz. Sadece şunu söylemek isterim. Şimdi biz Kadın Meclisi'nden sonra çok güzel bir dernek kurduk. Kadın ve Uluslararası Gelişim ve Farkındalık Derneği. Bu dernekle çok güzel işlere imzalar attık. Yani 3 yıl olmadı daha ama dernek o kadar güzel işler yaptı ki
Farkındalığımızı orada da hissettirdik. Bu dernekle de farklı çalışmalara imzalar attık. Bunlardan biri de Güçlü Kadın Hikayeleri. Bu da amaç, evinde oturan kadın ben ne yapabilirim demesin, örnekleri görsün ve kendine bir yol haritası çizsin istedik. Yani bu evinde oturup çobanlık yapan bir kadın da olabilir, tarlasında bitki yetiştiren, serasında bitki yetiştiren bir kadın da olabilir, bir fabrikayı yöneten kadın da olabilir, bir e, e, inşaat aracı kullanan kadın da olabilir. Biz bunlara ulaştık. Yalova'mızda ne kadar güçlü kadınlarımız varmış. Biz bunlarla röportajlar gerçekleştirdik. Bunları da artık zaman zaman yayınlıyoruz. Bu önemli. Kadınların kendine örnek alabileceği isimler olsun ve ben de bunu yapabilirim. O yapmış, niye yapamayayım diyebilsin istedik. Biz köy köy gezdik ve bu çalışmalarla da farklı isimler bulduk. Mesela yıllarca badanacılık yapıp çoluğunu çocuğunu yetiştirip büyüten yaşlı bir kadınımız var. İşte 2 çocuğuyla birlikte Yalova kıvırcığını yetiştiren bir kadınımız var. Bunlara ulaştık. Bunlarla röportajlar gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası bir projemiz var ki ben arkadaşlarımla birlikte şuna çok önem veriyoruz. Göç konusuna. Çünkü göç sadece bir ülkeden bir ülkeye gitmek değildir göç. Göç, eğer siz bir mahalleden diğer mahalleye, bir sokaktan başka bir sokağa geçmişseniz o da göçtür. Çünkü orada alışkanlıklarınız, komşularınız, çevrenizi bırakıp başka bir yere gidip adapte olmaya çalışıyorsunuz. İşte burada da en çok yara alan kadın ve çocuklar oluyor. Biz ülkemizde yaşayan, göçle gelen, başka illerden gelen, başka ülkelerden gelen kadınlarla bir proje gerçekleştirdik ve bunlarla bir dünya mutfağı oluşturduk. Bu mutfakta da haftanın 3 günü bu kadınlarla 22 ülke, 7 bölge kadınıyla bu mutfakta yemekler pişirdik. Çünkü sofra birleştirici bir unsur. Sayın Valimizin de katkı ve emekleriyle çok güzel bir projeyi gündeme getirdik. Ve bunu artık festivaller halinde gerçekleştireceğiz. Peyderpey yapacağız. Tabii ki köylerdeki yıllar önce yapmış olduğumuz Yalova'nın mutfağını ortaya çıkartmak için çalışmalar yaptık. Yalova'nın kendine özgü yemeklerini çıkartmaya çalıştık. Bunlar da bunun içine kapsadı. Bunlar yaptıklarımız. Peki yapacaklarımız? Sadece şunu söyleyebilirim ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şöyle bir şey, benim herhangi bir makama, bir koltuğa ihtiyacım yok. Bir makamdan, bir koltuktan güç almaya da ihtiyacım yok. Çünkü biz dernek olarak gerçekten yıllardır tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla çok güzel, çok harika projeler ortaya çıkarttık. Biz yaptığımız işe bakıyoruz. Yine kent konseyi başkanlığı eğer benim olursa yine aynı çalışmaları devam ettireceğiz ama üstüne bir artı koyacağız. Biraz daha elimiz rahatlayacak. Çünkü kent konseyleri belediyelerin desteklediği ama belediyelerin arka bahçesi gibi kullanmadığı bir yer olmalı ve öyle. Kent konseylerinin kuruluş amacı tavsiye niteliğinde kararlar almak ama bu yönetişime tüm halkın katılması. Biz burada yine odalarla bir araya geleceğiz. Sadece bakın, bu çok önemli. Genel kuruldan genel kurula, genel kurul üyelerine davet çıkartmayacağız. Biz peyderpey hangi gündemde konumuz varsa o konuya dair odaları, kamu kurumlarını, STK'ları toplayıp bir araya getirip yapılması gereken, eksik olan, sadece sorun konuşulan bir yer değil, sorun konuşulacak ama çözüm önerileriyle. Biz bu çözüm önerilerini ortaya çıkartmaya çalışacağız. Bu çözüm önerilerini de tabii ki belediye encümenine sunacağız, meclise sunacağız. Biliyorsunuz meclisten geçen kararlarda tıpkı meclisin kendi kararı gibi geçerli sayılıyor ve uygulanıyor. Şöyle bir şey ki, Gölge Meclis'ten böyle tecrübelerimiz var zaten. Gölge Meclisi kurduğumuzda
yine böyle tavsiye niteliğinde kararlarımızı ortaya çıkartıp yine belediyemize sunmuştuk. Bununla ilgili de birkaç maddemiz de belediyede encümenden geçmişti. Ben daha böyle vaatler falan vermek istemiyorum. Vaat vermek gibi bir derdim de yok. Çünkü yaptığımız her şey ortada. Bizi bilen biliyor. Yaptıklarımızı da biliyor. Neler yapabileceğimizi de tahmin edebiliyorlardır. Ama dediğim gibi pasif bir genel kurulla yol almayacağız. Genel kurulun her bir üyesi proje üreten bölüm olacak. Hatta yeni bir projemiz var. Yaklaşık 2 aydır onun altyapısını oluşturduk. Yalova Üniversitesi, İl Özel İdare, belediye muhtarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz bir ay içerisinde bir anket gibi bir şey olacak ama şöyle muhtarlarımıza da yazılarımızı gönderdik. Sorunu belirten kişiler çözüm önerilerini de belirtsinler lütfen. Biz o en çok sorun gündeme gelen hangisi ise ilk 7'sini, Yalova'nın 77'sinin 7'sini gerçekleştirmeye çalışacağız. Diğerlerini de zaten gerekli kurum, merci ve iş yapıcılara, işi yapan kişilere yönlendireceğiz. Böyle bir projeyle başladık. İnşallah bu da bizim için, Yalova için bir ilk olacak. Sorun ve çözüm önerilerini şu anda toplamaya başladık. Hep birlikte Yalova'nın çok yaşanabilir, çok güzel biri olması için, harika bir il olması için elimizden geleni yapacağız. Bunda bir kadın olmanın avantajını kullanmak istiyorum. Çünkü bir kadın olarak biz çok daha fazla işi aynı anda yapabiliyoruz. Farklı bakış açımız var. Bir olayı farklı açıdan görüp onun hemen bir farklı versiyondan nasıl ortaya çıkabileceğini algılayabiliyoruz. Biraz daha detaycı olmamızın avantajını da kullanacağımı düşünüyorum.